If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Fuck you, I hate all of you. Bir YouTube videosundan Neon Jelibon Evangelion hakkındaki analizleri ve animenin taşıdığı felsefeyi öğrenebilirsiniz. Ama o YouTube videosu Evangelion'un size ne yaşattığını asla betimleyemez. Neon Genesis Evangelion, 2000 yılında gerçekleşen Second Impact yani ikinci patlama denilen büyük felaketten 15 yıl sonra hayatları sonsuza dek değişen 14 yaşlarındaki bu üç ergenin dünyaya saldıran canavarlarla birkaç eski tip robotun içine girerek savaşmasını konu ediniyor. Bu canavarların adı İngilizce'de Angels iken Türkçe'ye ne hikmetse Havari adıyla çevrilmiş. Bu saçma sapan robotlara Eva diyoruz. Keşke bu kadar basit olsaydı da bu video serisine başlamak zorunda kalmasaydım. Fuck. Anime serisi olarak başlayan Neon Genesis Evangelion'un 12 adet oyunu, mangası ve bir sürü filmi mevcut. Ve bunların hikayelerinin çoğu alternatif gerçeklikler ve farklı zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. O yüzden biz ana hikayeyi oluşturan Neon Genesis Evangelion, Death and Rebirth ve End of Evangelion'a odaklanacağız. Neon Genesis Evangelion hikayesi 2000 yılında gerçekleşen ve Antarktika kıtasının tamamen yok olmasıyla sonuçlanan ikinci patlamayla başlar. Bu küresel afet sonucu dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yok olmuştur. Halkın bu patlamayla ilgili tek bildiği afetin meteor çarpması sonucu gerçekleştiğidir. Fakat animenin ilerleyen bölümlerinde patlamanın farklı bir sebeple gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Bu anime serisi 2015 yılında Japonya'nın çölleşmemiş son bölgelerinden birine kurulmuş, yarı askeri, yarı sivil şehir olan 3. Yeni Tokyo şehrine 3. Havari Sashiel'in saldırısıyla başlıyor. Ordunun silahları bu saldırı sonucunda etkisiz kalır ama paramiliter organizasyon NERV Evangelionları kullanarak saldırıyı durdurur ve Havari'yi yok ederler. Evangelionlar, 3. Yeni Tokyo şehrinin altında bulunan gizli Geofront'a yerleştirilmiş biyomekanik mekalardır. EVA'lara hepsi 14 yaşında olan Rei Ayanami, NERV komutanı Gendo Ikari'nin oğlu olan Shinji Ikari ve Asuko Langley pilotluk yapar. Pilot, EVA'nın kontrolünü kendi ruhunu EVA'nın ruhu ile senkronize ederek yapar. Bu senkronizasyon EVA'nın kontrolünü kolaylaştırır fakat sonucunda EVA zarar gördüğünde pilotlar da acı çeker. Mücadele ilerledikçe pilotlar bir yandan havarilerle savaşır, diğer yandan da aralarındaki kişisel meseleler ve karakter çatışmaları ile uğraşmak zorunda kalırlar. Dizinin ilk 15 bölümü Pasifik Savaşları filmindeki veya Code Geass gibi animelerdeki gibi mekanik ve robotik sistemler çevresinde gelişiyor gibi görünüp bu türden hoşlanmayan izleyiciler için sıkıcı bir portre çizebiliyor. Fakat bu sadece 15 bölüm için geçerli. 父さんが僕の名前を呼んだんだ。あの父さんに褒められたんだよ。その喜びを反芻してこれから生きていくんだ。この言葉を信じたらこれからも生きていけるさ。 A few moments later. お前はもう死んでいる。何？ Anime bu noktadan sonra felsefesini işlemeye girişiyor. Evangelion, Kabala öğretisinden, Hristiyanlıktan, Arthur Schopenhauer'dan, Sebastian Bach'tan, Oscar Wilde'dan, Freud terminolojisinden, Salvador Dali'den, Kubrick'ten ve daha birçok kaynaktan beslenerek ihtişamını bugünlere kadar sürdürebilen zamansız diyebileceğimiz animelerden. Bu referansların hepsini birkaç bölüm sürecek yolculuğumuzda teker teker açacağım. Her ne kadar Hristiyan sanatının yarattığı imaja Japonlara aşina olmadığı için ve havalı olduğu için animeye eklenmiş olduğu söylense de bunları da parçaya dahil edip bir şeyler oluşturacağım. Ortaya çıktığı 1995 yılından itibaren zihinlerin alev almasına sebep olan bu animeyi izlemediyseniz izleyin, izlediyseniz EVA yolculuğumuza bu animenin yaratıcısı Hideaki Anno'nun Neon Genesis Evangelion'u yaratma sürecine öncesi ve sonrası olarak bir göz atarak başlayalım. Would you get off me? Hideaki Anno 22 Mayıs 1960 yılında Japonya'nın Ube şehrinde dünyaya geliyor. Kendisi İkizler Burcu ve kan grubu da A pozitif. Hideaki Anno erken yaşlarda mangalara, animelere, süper kahraman filmlerine, savaş öykülerine ve birçok şeye ilgi duyan bir çocukmuş. Ve ayrıca ilkokul dönemlerinde okulun sanat kulüplerinin daimi üyesiymiş. Hideaki Anno lisedeki 2. yılında para biriktirerek 8 mm kamera satın alıp 2 tane live action süper kahraman filmi çekerek ve ödül alarak film prodüksiyonuna merakının arttığını keşfediyor. Hideaki Anno üniversite tercih edeceği zaman prestijli bir meslek sahibi olmak için sıkıcı bulduğu dersleri dinlemek yerine arkadaşlarıyla Shadow isimli film prodüksiyon ekibini kuruyor. Ama bir süre sonra testlerde başarısız olsa da
Yetenek sınavlarında çizim yeteneğiyle göz doldurarak Osaka Sanat Üniversitesi'ne giriyor. 80'li yıllarda Hayao Miyazaki ile de işler yapıyor. Örneğin Miyazaki'nin Rüzgarlı Vadi isimli animesindeki Warrior'ların animasyonundan Hideaki Anno sorumluydu. Miyazaki ile bir süre çalışan Hideaki Anno, Miyazaki'den karakter yaratımında çok şey öğrenmiş olacak ki Neon Genesis Evangelion'un karakterleri de diğer anime karakterlerine kıyasla daha sıra dışı bir yolla işleniyor. The hedgehog's dilemma. The closer we become, the more deeply we hurt. I finally understand. He can't let others know how he feels in any other way. Özellikle Miyazaki'nin kullandığı arka plan seslerini kullanmada çok başarılı bir yol izliyor. Fakat Miyazaki gibi karakterleri sevmeye dayalı değil, karakterleri karanlığın içine düşürmeye dayalı bir anlatım şekli sunuyor. Bu noktada da diğer yaratıcılarla arasındaki farkı ortaya koymuş oluyor. Neon Genesis Evangelion'un yaratım sürecinden önce de yoğun bir yaratım sürecinin içinde olan Hideaki Anno'ya klinik depresyon teşhisi koyuluyor ve bu süreç içinde yaşadıklarını ve hayatın içinde kaybolmuşluğunu Evangelion'da işliyor. 自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。 Animenin son bölümleri olan 25. ve 26. bölümlerdeki belirsizlikler, bu bölümlerdeki çizimlerin kalem çizimleri olmasıyla Japonya'da sansasyon yaratan Neon Genesis Evangelion'un netliğe kavuşturulması için bir filme ihtiyaç duyuluyor. Diğer yandan 1995 yılında yayınlanan bu animenin sahnelerinin 1993 yılında böyle yapılacağının planlandığı da söyleniyor. Sadece planlandığı sürede yetiştiremediklerini, Hideaki Anno'nun sürekli senaryoya eklemeler yapmasının da bu gecikmenin sebebi olduğunu söyleyenler de var yapımcı şirketin içinde. Hatta fanların Hideaki Anno'ya 25. ve 26. bölümü anlamadıkları için açıklanması adına ölüm tehditlerinin yapıldığı da söyleniyor. Fanlar altı üstü animenin yapım şirketi Gainax'ın duvarına seks yazıyorlar. Ayrıca Gainax, atılan maillerin çoğunun teşekkür içerikli mailler olduğunu yayınlıyor. Maillerin bir kısmının da serinin devamı gelsin, ne olduğunu anlamadık temalı olduğu yayınlanan maillerde de mevcut. Şu an Benedict Cumberbatch'e yapılan Sherlock baskıları gibi düşünün. Kimsenin Benedict Cumberbatch'in yanına gidip "Git Sherlock çek" diye kafasına silah doğrultacak hali yok. Animenin son bölümlerinin karmaşık olmasının sebebiyle ilgili birçok söylentinin arasında internet üzerinden doğrulanabilir tek bilgi, bu ısrarlar sonucunda iyi bir bütçe elde etmeleri sonrasında End of Evangelion filmi gelmesi oluyor. Bu film sembolik anlatımıyla ortalığı daha da allak bullak ediyor tabi. Anime ve film serisine dair olan çelişkiler ve karmaşaların ardından birkaç film daha yapılıyor. Araya pandemi girmeseydi her şeyi netliğe kavuşturacak olan final filmi Evangelion Thrice Upon a Time filmi bu sene vizyona girecekti. Bu filmin ne zaman yayınlanacağı pandemi sebebiyle hala meçhul. Anime aleminde kendinden oldukça söz ettiren bu anime cosplayer'lara oldukça etki etmesinin yanı sıra gündelik yaşama da etki ediyor. 1997 yılında Evangelion 1. üniteye benzer bir tasarımla bir tren tasarlanıyor ve bu tren 2018 yılına kadar faaliyetine devam ediyor. Animeyi izlemeyenler için veya tekrar izlemek isteyenler için bir öneride bulunayım. İlk önce Neon Genesis Evangelion'u, sonra Death and Rebirth'ü, ardından da End of Evangelion'u izleyin. İsteğe bağlı olarak da serisinin devam filmlerini izleyebilirsiniz. Neyse, söylentiler ve hikayelerle birlikte tanıtımı tamamladık. Anlattıklarımı ekleme yapmak isteyenler için yorum bölümü açık. Congratulations! 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 Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Öpüyorum.